Dostlar, sevgiler, selamlar. Bu hafta 5.sini yayınladığımız ruhsal tebliğ okumalarına devam edeceğiz. Ancak bazı dostlarımız yaptığımız çalışmanın içeriğini ve nasıl gerçekleştiğini merak ettiklerini bildirmişler yorumlardan. Ben de okumalara geçmeden önce bu bilginin paylaşımını yapayım. Ruhsal tebliğ çalışmaları bir operatörün ve bir medyumun bir araya gelmesiyle üst boyuttaki dostlarımızdan, üst boyuttaki yoldaşlarımızla bir iletişim kurularak onlara sorduğumuz soruların cevaplarını alarak oluşturduğumuz bir tebliğ dizisinin aslında sizlerle paylaşımını yapıyoruz. Yaptığımız celselerde de operatörlüğünü ben yapıyorum. Medyumluğunu da her yayında söylediğim gibi dönemi itibariyle ismini paylaşmak istemeyen çok yakın bir dostum. Onunla birlikte bu bütünlüğü, bu armoniyi sağlayarak üst boyuttaki dostlarımıza sorularımızı soruyoruz, cevaplarımızı alıyoruz. Akabinde de haftalık olarak mümkün mertebe düzenli olacak şekilde bu bilgileri sizinle paylaşıyoruz. Bu bilgiyi de aktardıktan sonra yayın süresini çok da uzatmadan okumalara başlıyorum. Arkadaşlar bu arada 06.01.2023 Cumartesi günü saat 12.30'da celsemizi yaptık, kaydettik. Ben de ilk soruyla okumaya başlıyorum. Göbekli Tepe'nin gerçek bilgisi nedir? Çıkan yapı hangi amaçla kullanılmıştır? Orada kimler yaşamıştır diye sorduk. Cevap: göklerden atlı arabalarla geldiler diye bir paylaşımda bulundular. Ben de uzay aracı veya UFO mu demek istediniz diye sordum. Şöyle bir cevap verdiler. Siz öyle diyorsunuz. Hepsi bir. Göklerden geldiler. Tekrardan şöyle bir soru sordum. Orada yaşayanlar göklerden gelenler miydi? Yoksa dünya insanlarına yardımcı olmaya mı gelenlerdi diye sordum. Şöyle bir cevap verdiler. Aynı şey. Geliştirmeye geldiler. Ve bu sorumuzla ilgili son cevapları bu oldu. Yeni soruyla devam ediyorum ve şu anda okuyacağım soru dönem itibariyle değerli arkadaşlar hepimizi çok fazla ilgilendiriyor ve sorumuz epifiz bezi nasıl temizlenir, nasıl aktif edilir diye sorduk. Çünkü günümüzde yediğimiz, içtiğimiz ve soluduğumuz havaya kadar bütün her şey aslında bizim ruhsal bağlantımızın bir şekilde beden-ruh arasındaki kaynağını sağlayan veya iletişimini sağlayan epifiz bezi hepimizde, bununla ilgili ahkam kesmeye hiç gerek yok, hepimizde kireçlenmeler ve bir kapanma hali söz konusu oluyor. Ben de bu durumun nasıl önüne geçebileceğimizle ilgili bir soru sordum ve verilen cevap uygulamalı bir cevap arkadaşlar. Şimdi okuyacağım ve sonrasında size de göstereceğim. Cevap: parmağını koy, demir çubukla deliyormuş gibi. Geçir parmağının geçtiğini gör. Başın üzerinden imaj ederek geçtiğini gör. Demir çubuk gibi orayı açacak. Bütün iyi dileklerini de koy oraya. İçinden geldikçe yapmaya devam et. Arkadaşlar bu tebliğleri ben kağıda geçirirken şöyle bir imaj geldi gözüme. Parmağımı tepe çakramın üzerine koyuyorum ve parmağımdan epifiz bezine sanki parmağım bir demir çubukmuş gibi dönerek epifiz bezimin içinden geçiyor. Ve bunu sadece ruhsal varlığımı, bu dünyadaki ışığımı daha gerçek bir şekilde deneyimlemek ve yıllar içerisindeki oluşturulan bu blokajın benim ruhsal varlığıma, dokunuşuma bir köprü olabilecek niyetiyle şu şekilde parmağımı koyup parmağımın sanki epifiz bezine kadar uzamış ve bir demir gibi dönerek oraya açtığını imaj ettiğim gözümün önüne geldi. Ki benimle de bu şekilde imaj yoluyla ve biliş yoluyla
iletişime geçiyorlar diyeyim veya bir şekilde bu alanı paylaşıyoruz diyeyim. Bu uygulamayı mümkün mertebe deneyimleyin sevgili arkadaşlar. Deneyin. Yani yaptım olmadı deyip bırakmayın. Yani örnek veriyorum, ben şu anda 38 yaşındayım. 38 yaşıma kadar bununla ilgili bir blokaj yaşadıysam hemen böyle parmağımı koydum da hemen böyle bir asa etkisi yapsın, hemen böyle bir gözümden perde kalksın gibi bir beklenti içerisine girmek yerine bununla ilgili biraz bir mesai yapmayı göze alarak bu çalışmanın bir parçası olun. Çünkü şöyle bir şey söylediler. İçinden geldikçe yapmaya devam et. Yani şu kadar yap bırak, bu kadar yap bırak, böyle bir reçete gibi bir durum söz konusu olmadı. Yeni soruyla devam ediyoruz. Bu da keza hepimizi ilgilendiren bir konu. Atalar karması nedir? Atalar karmasının temizliği nasıl olur diye sorduk. Cevap: leke değil, hediye sana. Daha çok çalış diye. Dolambaçlı yoldan götürür seni. Daha çok çalış diye. Burada aslında şunu demek istiyorlar sevgili arkadaşlar. Atalar karması dediğimiz şey aslında varoluşumuzdan bu zamana kadarki deneyimlerin şu andaki son halini deneyimliyoruz ve o zamanlardan getirdiğimiz karma dediğimiz deneyimlerin, örnek veriyorum, sonucu veya bizdeki varlık yansıması aslında bizim en iyi formumuzu icra etmemiz için şu anda varlığımıza getirdiğimiz deneyimler oluyor. Bu sebeple de aslında bunun kurtulmamız gereken şeyler değil, tam aksine bizi yükseltecek, daha fazla çalıştıracak, daha fazla deneyimin içerisine sokacak bir bütünsellik olduğunu söylüyorlar. Yeni soru. Bilinçaltı temizliği nasıl yapılır? Bu da benim seanslarımla ilgili çok fazla sorulan bir soru. Yine uygulama yapabileceğimiz bir bilgi geldi arkadaşlar. Bilinçaltı temizliği ile ilgili. Bembeyaz bir kapsülün içerisine sevgini koyacaksın. Elini kalbine koyacaksın ve inanacaksın. Yarattığın bu alanın senin temiz, tertemiz olduğun alana inanacaksın. Niyetin şaşmaz olacak, şüphe etmeyeceksin. Burada şöyle bir bilgi yine paylaşayım sevgili arkadaşlar. Bilinçaltı temizliği ile ilgili. Elinizi kalbinize koyun diyorlar ve kendinizi bembeyaz bir kapsülün içerisinde ve o kapsülün içerisine ışık bilgisi diyelim, sevgi bilgisi diyelim, ruh bilgisi diyelim, bu içten anlamda sizde nasıl bir yansıma yapıyorsa o kapsülün içerisine tertemiz bir şekilde onu bilincinizde yaşayın ama diyorlar ki zerre dahi şüphe etmeyin, sarsılmaz bir inançla o kapsülün içerisine sevgi, şefkat ve ruhsal bilinçle doldurun. Bu şekilde bilinçaltınıza temiz bir enerji gönderimi yapabileceksiniz diyorlar ruhsal yoldaşlarımız. Yeni soru. Astral seyahat deneyimini en rahat şekilde yaşayabilmenin yolu ve uygulaması nasıl olmalıdır diye sorduk. Cevap: olduğun yeri tam bırakırsan olur. Olduğun yerde kalırsan zannedersin sadece. Bilinci boşluk ile bütünleştir. Sevgi ile olduğunda bağların gevşeyecek. Boşluk sevgi ile bütünleştiğinde evrensele dokunursun. Burada sevgili arkadaşlar benim de uzun zamandır uyguladığım bir şeydir bu. Beni yakinen tanıyanlar zaten bilir. Boşluğun içerisinde olma ile ilgili ben yıllardır bir çalışma yapıyorum. Çünkü boşluk dediğimiz yer her şeyin her şey olduğu, her şeyin daimi orada olduğu, bütün olasılıkların bir arada olduğu, bunun içerisine kuantum alan diyelim, ruhsal alan diyelim, tanrısal bilinç diyelim. Ben orada olma ile ilgili çok uzun zamandır bir konsantrasyon çalışması içerisindeyim ve ruhsal fenomenler anlamında deneyimlediğim her şeyi de bu konsantrasyon çalışmasıyla yaşadım. Astral seyahat anlamında da yaşadığım deneyim de aynı bu şekilde olmuştur. Bilinci
mevcut durumda olabildiği kadar hiç düşünce halini alıp ve o boşluğun içerisinde sadece nefes alıp verirken sevgi varlığını, ışık varlığını soluduğunu ve ondan ibaret olduğunu hissettiğin zaman gerçekten dünyevi bağların gevşemeye başlıyor. Bir şekilde bedenin karıncalanmaya ve hafiflemeye başlıyor. Uzandığın veya oturduğun zemin artık yok olmaya başlıyor. Bu bana özel veya bu ruhsal fenomeni deneyimleyen kişilere özel bir durum değil. Belli bir süre bununla ilgili mesai harcarsanız herkesin rahatlıkla yapabileceği bir uygulamadır bu sevgili arkadaşlar. Yapmanızı da tavsiye ederim. Sadece bu dünyadan ibaret olmadığımızı net bir şekilde en yüksek imanla diyeyim kendinize kabul ettireceğiniz bir deneyim olacaktır. Yeni soruyla devam ediyoruz. Hayvanların ruhsal bilinç seviyesi nedir? Ölünce deneyimledikleri spatyum insanlar ile aynı mı diye sorduk. Burada bir parantez açayım. Spatyum dediğimiz spiritüel terminolojide ahiret diye düşünebilirsiniz spatyum bilgisini. Cevap: bir yanı altı. Bir dahakine yükselmeyi bekliyorlar. Bir yan altında form değiştirerek yükselmeye devam edecekler. Burada bu cevap geldiğinde sevgili arkadaşlar aklıma çok güzel bir deyiş geldi. Şimdi kimin söylediğini hatırlayamıyorum. Yanlış bir yönlendirme de yapmayayım ama şöyle bir bilgi paylaşıyor üstad. Diyor ki bilinç yani ruh taşta uyudu, bitkide rüya gördü, hayvanda uyandı, insanda farkına vardı. Ruhsal varlık dediğimiz o tanrısal öz her şeyde var olmaya, her şeyde tekamülünü devam ettirmeye ve her şeyde ışığını keşfetmeye daimi olarak devam ediyor sevgili arkadaşlar. Yani bu cevap bu sebeple benim çok hoşuma gitti. Yani içsel olarak uzun zamandır inandığım ve spiritüel anlamda da bildiğim bir bilginin bu şekilde de aslında bir sağlaması, bir onayı geldi. Dediğim gibi bu cevap çok hoşuma gitti benim. Bu çok güzel bir soru oldu. Hayvanlar ve bitkilerin dünya hayatında ruhsal tekamüle katkıları nedir diye sorduk. Yani hayvanlar ve bitkilerin insanlarla olan ilişkileri, dünya ile olan ilişkileri, var olmalarının sebebi nedir diye sorduk. Cevap: insanlaştırmak için, insanı insanlaştırmak için, sevgiyi, şefkati ve koşulsuz vermeyi anlamanız için. İnsan çok kör. Yani bu cevabı aldığımda böyle bir gözlerim doldu sevgili arkadaşlar. Gerçekten sosyal medyada veya evinde bir hayvan besleyen, bir evcil dost besleyen kişiler bunu çok iyi anlayacaktır. Beni de yakinen tanıyan dostlarım bilirler. Bende de bir kedicik var evde, ailemizin bir parçası. Yani 3 yaşına girecek, gerçekten öğretiyorlar. Yani o koşulsuz sevgiyi, o iletişimdeki doğallığı ve hiçbir çıkar gözetmeksizin varoluşlarını o kadar net yaşıyorlar ki. Ve baktığınız zaman orada bir değer, bir kıymet olduğunu çok net bir şekilde anlıyorsunuz. Yani bu sebeple gerçekten insanı insanlaştırmak görevinde olmaları, o şefkati, o sevgiyi, o koşulsuz vermeyi, o yıllarca o sadakati, o beklemeyi, başka herhalde öğrenebileceğimiz bir kuvvetin veya hatta bir mucizenin olabileceğini, organik anlamda söylüyorum, bulunduğunu düşünmüyorum. Yeni soru. Kur'an'da geçen 19 bilgisi nedir diye sordum. İlgilenen kişiler zaten bilirler. Kur'an-ı Kerim'deki 19 bilgisinin bir mucize vesaire falan olduğu ile ilgili bir
inanış vardır. Ben de bunu sormak istedim. Şu şekilde bir cevap aldım. 19 anahtardır dediler. Ben de arkasından şöyle bir soru sordum. Bu anahtarı nasıl kullanabiliriz diye sordum. Şöyle bir cevap geldi. Kalbinde hissedersen zamanı gelmiştir. Kullanırsın. Anahtar herkese açılmaz. Zamanı gelene dediler. Ben de kendi adıma şu anda böyle bir anahtarı kullanıyor muyum? Belki şifa çalışmalarımda ve enerji terapilerimde kullanıyoruzdur. Ama söylenilen bu mu değil mi bilmiyorum. Açıkçası bende de böyle bir anahtar olduğunu şu anda düşünmüyorum. Zamanı geldiğinde hepimize nasip olsun diye düşünüyorum. Yeni soru. Bu çok gündem olan bir soruydu. Bunu sormak istedim ve cevabı çok hoşuma gitti. Çünkü video platformlarında bununla ilgili çok bilgi paylaşıldı ama izlediğiniz zaman da aslında kimsenin de hayatını değiştirmediği, sadece hayatınızı değiştirecek, işte bu sırra sahip olduğunuzda her şeyiniz değişecek gibi bilgiler paylaşılıyor. Ama aslında ben hiç kimsenin bu sırrı alıp da böyle hayatını sıfırdan inşa ettiğine birebir şahit olmadım. Niye bu açıklamayı yaptım? Soruyu paylaşayım. Nikola Tesla'nın 3-6-9 diye tanımladığı sır nedir diye sordum. Şöyle bir cevap geldi, ironik ve sembolik olarak. Her şey hesap üzerine. Her şey bir nizam üzerine işliyor. Biri olmazsa öteki de bozulur. Sembolü doğru anlamak gerekir. Sıra sıra her şey onu diyor diye bir cevap verdiler. Burada da aslında doğaya, tabiata, hayata baktığınızda organik anlamda var olan her şeyin nasıl bir nizam, nasıl bir düzen halinde işlediğini görüp sizlerin de bu nizama uygun bir şekilde hareket etmenizin ve aslında bu nizama göre hareket ettiğinizde, yani evrensel yasalara, tabiat yasalarına uygun hareket ettiğinizde sizin de o evrensele uyumlanabileceğinizin bilgisini paylaşmış diyor. Yani burada aslında işte sır deyip de böyle çok süslemeye veya bir mucize pazarlaması yapmaya gerek yok. Aslında mucizenin bu nizamın içerisinde, yaratıcının bu mükemmel sanatı içerisinde olduğunu ve bu nizamı da doğru bir şekilde gözlemlediğinizde bu sırrın sizin de bir parçanız olacağını söylüyor ruhsal yoldaşlarımız. Yeni bir soru. Bu soru da benim için çok önemliydi. Mu ve Atlantis uygarlığı için bize neler söyleyebilirsiniz diye bir soru sordum. Cevap: kafalarından sarı ışık çıkar. Işık tüneli giden yoldur diye bir cevap verdiler. Ben de şöyle bir soru sordum. Başımızın üzerinden sarı ışık nasıl çıkar diye bir soru sordum. Yani buradaki sorundan kastım aslında bizim de başımızdan sarı ışık çıksın değil, o liyakata, yani ruhsal anlamdaki o yükselişe, o bizim başımızdan o sarı ışığın, o frekansın nasıl çıkabileceğiyle ilgili bir soru sordum. Şöyle bir cevap geldi. Soyunun her şeyinizden, saf enerjiye dönüşün. Benliklerin ötesine geçmek gerekir. Bir olduğunu bil. Birden başka bir şey olmadığını bil. Işık varlığını şüphesiz yaşadığında, sınırsızlığını kalpten hissettiğinizde, kimyanız ışıktır. Hissedin. Yani bu frekansı çok yüksek bir cevap. Burada aslında net bir şekilde ışık varlığınızdan, tanrısal varlığınızdan şüphe etmediğiniz an, kendinizi yetersiz hissetmediğiniz an, tanrısal özün tamamıyla bir varlığı olduğunuzu bildiğiniz an, zaten insani olarak ifade ettiğiniz benlikleriniz artık varlığınızda varoluşunuzun bir parçası olamayacak. Benlikleriniz olmadığı zaman saf enerji, saf bilinç ve saf bir şekilde özü ifade etmeye başlayacaksınız diyor burada ruhsal yoldaşlarımız. Ve bu şekilde de
Mu ve Atlantis dönemindeki o ruhsal açılımı üst noktada yaşamış kişiler gibi veya dostlarımız gibi olabileceğimizi söylüyor ruhsal yoldaşlarımız. Bu soru da çok güzel bir soru oldu. Yani bu celse çok içime sinerek geçti. Konular birbirinden bağımsız gibi gözükse de bütüne baktığınızda aslında insanın tanrısallığı ve ışık varlığını, sevgi ve ışık varlığını diyelim, aslında cem ederek bize anlattıkları bir seans oldu. Sorumuz şuydu: Mevlana'nın öğretisi nedir diye sordum. Bu şekilde. Cevap: durduğun yerde durmadan yana yana sev. Işık ol. Işık saç. Işık olduğunu bil. Hepsi onu diyor zaten. Yana yana, döne döne karanlığın içinden geç. Karanlığı ışık edeceksin o zaman. Yani bu ışık ve sevgi bilgisini varlığımızda ne kadar çok aktif edebilirsek, ne kadar çok yaşayabilirsek, biraz önceki cevabın ışığında ne kadar benliklerimizi insani olan ve negatifi temsil eden kıymetlerimizi varlığımızdan ne kadar sevgi ve ışığa dönüştürebilirsek, içimizdeki karanlığı o kadar aydınlatabileceğimizi ve aslında Mevlana gibi üstadların hepsinin de bu bilgiyi paylaştığını söylüyor. Şimdi bir anda aklıma geldi. Mesela benim yıllar önce bununla ilgili bir videom vardı. Işık mezhebi dindir bana diye Yunus Emre'nin bir şiirindeki bir dizeden buna esinlenerek bir yayın yapmıştım. Yani ışık mezhebi dindir bana demek aslında varoluşun ve insanın kimyasının biraz önce söyledikler gibi tamamıyla ışık varlığı olduğumuzun aslında asırlar önce söylendiği bir bilgi. Ve bütün üstadlar da zaten bu öğretiyi bize aktarmışlar. Burada bize düşen de bu öğretiyi ne kadar varlığımızda hissederek yaşamak ve çevremizde de bu karanlığı ışık edecek şekilde bir hal, bir duruş sergileyeceğimiz bir yükseliş diyelim veya bir pozisyon diyelim, o alanı aktif edebileceğimiz bir hale geçmek yıllardır bize öğretilen, anlatılan, paylaşılan bilgi ve dediğim gibi bize düşen de bunu varlığımızda aktif etmek olması gerekiyor. Evet, bir soru daha. Bu soru benim izlediğim bir uzay belgeseli vardı, yer çekimi ile ilgili. Oradan bir şey esinlendim ve bunu sormak istedim. Biraz fantastik gelebilir ama yer çekimini bilimsel olarak araştırırsanız, yani kara delikleri ve uzaydaki o açılan portalların ne şekilde hareket ettiğini daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Soru şuydu: yer çekimini etrafımızda enerji ve bilinç olarak yönetebilir miyiz? Yıldızları çektiği gibi negatif olanı çekebilecek bir portal yaratabilir miyiz diye bir soru sordum. Cevap mükemmel geldi. Rica ediyorum dikkatlice dinleyelim. Her şeyi yapabilirsiniz. Yetersizlik bilgisi sizin düşer halde olmanızdır. Kafadan kalbe indirince her şeyi yaparsınız. Kalpten bağlısınız bir olana. Kafadan zannediyorsunuz. Yani zihinden zannediyorsunuz. Önce bunu kabulleneceksiniz. Kalpler bir olana tellerle bağlıdır. Sevgi altın ışıktır. Onunla bilinçten kalbe indirirsin. Her şeyi, bu gerçekleştiğinde söylediğin her şey olur. Yani yetersizlik halini biraz önce söylediğimiz gibi zihinsel halden gönül ve kalp haline geçtiğimiz zaman artık sorgulamaları ve şüpheleri bırakıp tanrısal özün saf halini gönlümüzde, kalbimizde o ışığı yaktığımız an diyor ki söylediğiniz her şeyi yaratırsınız. Aslında varlığınızdaki tanrısallığı tezahür ettirmeye başlarsınız diyor ruhsal
yoldaşlarımız, dostlarımız, bu cevap çok güzel bir cevap oldu. Yeni soru, uzaktan veya yan yana yapılan şifa çalışmalarında tesiri daha yüksek yapabilmek için kullanılacak renk veya imaj neler olabilir diye sorduk. Burada aslında bilindikten farklı olarak imaj konusunda bir cevap geldi. Ama bu konularla ilgilenen dostlarımız bilirler. Cevap şu şekilde oldu. Renk olarak yeşil, yani şifa çalışmalarınızda sevdiklerinize, bitkilerinize, hayvanlarınıza imaj ederken yeşil ışığı, yeşil rengi kullanın sevgili arkadaşlar. Ama imaj olarak da şöyle çok güzel bir bilgi geldi. İmaj olarak el. Herkesin eli bir. Korkmasınlar. Eli tutsunlar. Onun elini tutsunlar. Korkmasınlar. Bir olanın, bütünün elini tutsunlar. Yani imaj şu aslında: siz o yeşil ışığı şifa için kullanırken yaratıcının, Allah'ın, Tanrı'nın, en yüce olanın da elini tutun diyorlar. Ve korkmadan, sevgiyle, şefkatle bir bütün olduğunu, onun bir yansıması olduğunu, onun senin varlığınla kendisini ifade ettiğini bilerek onun elini tutun. Onunla o bağı korkmadan yaşayın diyor ruhsal yoldaşlarımız. Ve son sorumuz, benim de zamanında yıllar önce gerçekten istifade ettiğim ve kütüphanemde de çok fazla yayını olan ruhsal kanallardan bu Akasha yayınlarının özellikle çalışmaları vardır. Şöyle sordum soruyu, sonrasında açıklamayı yapayım. Krayon, Ramta ve benzeri kanallara ait kitaplar ve yayınlar hakkında bize bilgi verebilir misiniz diye sordum. Dediğim gibi zamanında da değerli dostlarım, ben çok fazla bu kaynaklarla ilgilendim ve okudum. Çok çok da faydasını buldum. Biraz önce de söylediğim gibi Akasha yayınlarından temin edilebilir bu yayınlar. Ve cevap olarak şöyle söylediler: vakti gelene daima faydalı olacaktır. Zamanı gelene her şey ilaçtır dediler ruhsal yoldaşlarımız. Evet dostlar, bu hafta 5.sini yaptığımız ruhsal tebliğ çalışmalarımızın okumasını bitirdik. Bu yolculuk insanın Tanrı varlığına, ışık varlığına, sevgi varlığına, öz varlığına döndüğü yolculuk. Hani Kur'an'da da der ya, ondan geldik ona döneceksiniz. O zaten burada. O zaten her yerde. Varlığımızdaki onu var edebilmek için, varlığımızda onunla beraber olabilmek için öncelikle yapmamız gereken inanmak. İnanmaktan kastım dine inanmak veya işte iman etmek olarak değil. Onun öz mü öz parçası olduğumuza inanmak. İnanın arkadaşlar, bu söylediğim bilinç noktasından o bütünlüğü hissettiğiniz an hayatınızda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü her şeye bakış açınız çok çok farklı bir noktaya gelecek. Hayatınızda hal ve olaylar diye tanımladığınız her şeyin, o diye zamirleştirdiğimiz en yüce olanın aslında sizinle kendi lisanında konuştuğunu anlayabileceğiniz bir iletişim kanalı olduğunu anlayacaksınız. İşte bu sebeple hayatınız bundan sonra eskisi gibi olmayacak derken ekstra bir gizem veya mistik bir alan yaratmak için değil, her şeye farklı bir nazarla bakmaya başlayacaksınız ki onun sizinle iletişimde olduğunu bildiğiniz için. Bu bilgiyi de ayrıyetten böyle gönülden gelerek bir paylaşmak istedim.
Işığınızdan şüphe etmeyin. Sevgi varlığınızdan uzaklaşmayın. Onun sizin varlığınız, bizim varlığımız ve yarattığı her şey üzerinden kendisini ifade ettiğini unutmayalım. Bir bütünün parçalarıyız ve parça daima bütüne aittir ve bütünün bilgisini daima her zerresinde barındırır. Bu haftalık da bu kadar diyelim. Haftaya inşallah yeni celsemizle sizlerle beraber olacağız diye temenni edelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum.